Divan'dan herkese selamlar. Bugün Tier Fandom'daki en büyük tartışma konularından biri olan Minecraft'tan Steve veya diğer ismiyle Player'ın ne kadar güçlü olduğunu anlatacağım. Videoya başlamadan önce şunu belirtmemde de fayda var. Bu videoda birazdan anlatacağım ölçeğin sahibi Emmi. Ben onun ricası üstüne ölçeği size sunuyorum. Yani bir sorunuz veya tartışmak istediğiniz bir konu olursa Emmi'ye yazabilirsiniz. Ben Minecraft bilmiyorum. Bir kez oynayıp köpeklere ölüp bu nasıl oyna deyip bir daha oynamadım. Bilmediğim bir şeyin videosunun editini yapmak zor olacağından videodaki anlattığım şeylerin kanıtlarını videonun sonuna ekleyeceğim. Bunu belirtmem lazımdı. Çünkü diğer videolarda olduğu gibi ekranda kanıtlar hemen çıkmayacak. Diğerlerinden farklı olarak videonun sonunda çıkacak. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta Ender Dragon'ı öldürüp eve gitmek için açılan portallardan atladığımız zaman karşımıza bu ölçek için tüm argümanları sağlayan Endpoem adında iki varlığın kendi aralarında konuştuğu bir metin çıkıyor. Endpoem aslında bize Minecraft'ın hikayesi veya geçmişi hakkında bilgi veren bir metin olsa bile bunun yanında dördüncü duvarı da aşıp bize Steve, Player, hatta gerçek hayattan bile çeşitli bilgiler veriyor. İlk önce şiir kim olduğunu bilmediğimiz varlıkların Steve veya Player'ı tebrik etmeleriyle başlıyor ve ardından Player'ın gerçek hayatta yani bizim olduğumuz gerçeklikte neler yaptığını ve ne gibi başarılara sahip olduklarını konuşmaya başlıyorlar. Burada size gerçeklik kurgu aşkınlığı isminde bir kavramdan bahsetmem lazım. R büyüktür F aşkınlığı iç kurgu veya üst kurgu dediğimiz olayın düzenli bir halidir. Yani Endpoem'de Player'ın gerçek hayatta olduğunu söylenmesi tabii ki geçerli değildir. Bu bölümde kurgu gerçek olarak ikiye ayrılmış ve kurgunun kurgusu veya iç üst kurgu dediğimiz olay oluşturularak gerçek hayat olarak kastedilen yeri kurgunun bir parçası yapılmıştır. Bu da Player'ın üst bir gerçeklikte yaşadığını ve oyun içi Steve'i bir avatar olarak kullandığına dair birer kanıttır. Bu durum tier vermese bile tier veren argümanlar için ve Steve ile Player'ın aynı kişi olduğunu kanıtlamak için uygun bir argümandır. Size bu iki varlığın Steve veya Player ile ilgili bir sohbet yaptıklarını söyledim. Bu konuşmanın devamında ise bizi şu an kod satırları olarak okuyor ve bizim konuşmalarımızı bir ekran sayesinde görüp okuyor gibi cümleler geçiyor. Önemli olan noktalar burası. Çünkü Steve veya Player'ın Minecraft dünyasını en belirgin şekilde kurgu olarak gördüğünü bizlere belirten ifadeler bunlar. Steve'in bu başarısı onu vs Battle Wiki sistemindeki bir A'ya layık kılıyor. Ayrıca Player kurgu olarak gördüğü boyutu yani Minecraft'ta Avatar Steve sayesinde etki edebildiği için herhangi bir anti başarı örneği de gösterilmiyor. Bu kısma kadar kesin anlamda Steve'in bir A olduğunu kanıtladık. Ancak bir de bunun kesin değil de olası diyebileceğimiz bir boyutu var. O ise Steve yani Player'ın yüksek bir A ölçeği. Endpoem'de geçen belirgin ifadelerden biri de rüya kavramıdır. Bu ifade Player'ın kendi kurgusunu yani Minecraft dünyasını yaratırken bunu bir sürekliliğe döktüğünün tanımıdır. Player bir dünya yaratıyor, ardından uyanıp farklı bir dünyaya dalıyor. Yani farklı bir Minecraft'a kapı açıyor. Bu başarının yüksek bir akademisinde olmasının nedeni ise Player'ın yarattığı bu boyutların dünya değil de rüya olarak geçmesi. Bir rüya kurgudan farksızdır. Çünkü ikisini de kafamızda kurarız ve ikisi de bize erişilemez bir düzeyde zayıftır. Bu yüzden herhangi bir şeyi rüya olarak görmekte bir R büyüktür F yani bir A tier'ında başarılıdır. Ancak Endpoem'de bahsedildiği gibi Steve veya Player ikinci bir boyut oluşturulduklarında birinci oluşturdukları boyut ikinci boyut için bir rüyadan yani kurgudan farksızdır. Yüksek bir A ölçeğine kesin diyemememizin nedeni Steve'in bunu sonsuz kere yapabileceğini bilmememizdir. Endpoem'de bu ifade sadece 3 kez geçiyor. Yani Steve
üstteki alttakini rüya olarak gördüğü sadece 3 boyut yaratıyor. Ve bu yüzden Steve'e kesin bir anlamda yüksek bir ağ diyemiyoruz. Yani 3 defa yaptığını değil de sonsuz defa yaptığını görseydik yüksek bir ağ diyebilirdik. Her şey en saf haliyle özetlemek gerekirse Steve ile Player aynı varlık, birbirlerini kurgu olarak gören istifli boyutlar yaratabiliyor ve kendisi tüm bu sistemi aşıyor. Tüm bu başarılar ile Steve bir ağ, yüksek olasılıkla da yüksek bir ağ olur. Hux konusuna gelecek olursak Steve çoğu Hux'ın yaratma başarılarından dolayı alıyor. Tek tek saymamız gerekirse plot manipülasyonu, ölümsüzlük tip 9, nedensellik manipülasyonu, madde manipülasyonu, boyut ve boyutsallık manipülasyonu, doğa ve dünya manipülasyonu, element manipülasyonu, kodları yarattığı için kavramsal manipülasyon, dördüncü duvar aşkınlığı, yaratma, varoluştan silme, uzay zaman manipülasyonu, ölüm ve yaşam manipülasyon gibi daha sayamayacağımız birçok yeteneğe sahip. Merak ettikleriniz yorumlara yazabilirsiniz. Ölçeklenmenin sahibi olan Emmi cevaplayacaktır. Dediğim gibi ben Minecraft bilmiyorum. Sadece arkadaşımın isteği üzerine onun ölçeklenmesini sizlere anlat. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.